Temel ile Dursun her gün Mendirek'te balık tutarlarmış. Bir gün Dursun sormuş, Temel sen burada balık tutarken ben senin evine girsem, Fadime ile birlikte olsam ve Fadime hamile kalsa, benden çocuğu olsa biz seninle ne olurduk? Temel hiç istifini bozmadan cevap vermiş, ödeşmiş olurduk. Evin kızı son zamanlarda pahalı ayakkabılar ve elbiseler giymeye başlayınca annesi merak edip sorar. Kızım bunları almak için parayı nereden buluyorsun? Kız, piyango bileti alıyorum anneciğim. Biletime ikramiye çıkıyor der. Yaz günleri geçer, kış gelir. Karlı soğuk bir gün kız titreyerek eve gelir. Üşüdüğü için bacaklarını açıp sobaya iyice yaklaştırır. Annesi telaş içinde. Aman kızım dikkat et, ateşe fazla yaklaşma, biletin yanacak. Ha ha ha. Karadeniz'de bir köyde bir çukur varmış. Her geçen düşüp yaralanıyor. Köyün ileri gelen 3 kişisi toplanmış çözüm bulacaklar. Biri demiş ki çukurun yanına ambulans koyalım, düşeni hemen hastaneye götürelim. Diğeri atlamış, ambulansla uğraşmayalım, çukurun yanına hastane kuralım. Anında müdahale ederiz. Temel dayanamaz. Ula sizde hiç kafa yok mu? Gelin çukuru kapatalım da gidelim hastanenin yanına yeni bir çukur açalım. Dursun Amerika'da çalışıyor. Arıyor Trabzon'dan Temel'i. Ula oğlum Temel bak. Amerika'ya gel ha. Buranın taşı, toprağı altın. Her yerde para var, çok para var. Ya çok iş var, çok zengin memleket burası. Temel düşünüyor. Taşınmaya karar veriyor. Uçaktan iniyor, havaalanından çıkıyor. Bir bakıyor yerde $100. Tam almak için eğiliyor. Sonra bir duruyor. İçinden diyor ki, lan boş ver. Daha ilk günden çalışmaya başlama. Günün birinde rahibin kilise bahçesindeki kafesinden bir kuş kaybolur. Kuşu bulması ya da yenisini alması gerek. Ayinden sonra cemaatine sorar. Kimin kuşu var? Bütün erkekler ayağa kalkar. Hayır, onu demedim. Kuşu gören var mı? Bütün kadınlar ayağa kalkar. Hayır efendim, yani ben başkalarının kuşunu kim gördü demek istiyorum. Kadınların yarısı ayağa kalkar. Rahip iyice kızar. Allah Allah, ne laf anlamaz insanlarsınız. Benim kuşumu gören var mı yahu der, ama bu sefer de bütün rahibeler ayağa kalkar. 30 yaşlarında güzelce bir kadın, kucağında bebeğiyle Ankara garından otobüse biner. Yanına iri kıyım bir adam oturur. Otobüs Kızılcahamam'a vardığında kadın emzirmek için memesini açar, çocuğun ağzına dayar. Çocuk direnir, başını çevirir. Kadın sertçe uyarır. Alsana yavrum, bak yoksa amcaya veririm. Adam çaktırmadan göz ucuyla bakar, önüne döner. Bolu'ya geldiklerinde kadın yine memesini çıkarır. Çocuk yine direnir. Kadın yine uyarır. Al yoksa amcaya veririm ha. Adapazarı, İzmit, aynı replikler tekrarlanır. İstanbul gişelere gelindiğinde kadın yine "Al yoksa amcaya veririm" deyince adam patlar. "Hanım hanım, vereceksen ver artık. Bolu'da inecektim, senin yüzünden buralara geldim." Temel, Dursun'a nasıl araba sahibi olduğunu anlatıyormuş. Bir gün otostop yapıyordum. Mini etekli güzel bir bayan durdu. Beni arabasına aldı. Bir süre gittikten sonra kadın arabayı ıssız bir yere çekti. Mini eteğini çıkararak dedi ki, "Benden ne istersen alabilirsin." Ben de, "Arabayı aldım." Dursun cevap vermiş, "İyi etmişsin Temel. Zaten mini etek sana hiç yakışmazdı." Temel bir gün hastaneye gitmiş. Bir bakmış ki köşede bir adamcağız hüngür hüngür ağlıyor. Temel sormuş, "Ula uşağım niye ağlayısın?" Adam elindeki 4 parmağı göstererek, "Kan tahlili yaptırmaya geldim, parmağımı kestiler." demiş. Bu sefer Temel ağlamaya başlamış. Adam sormuş, "Peki sen niye ağlıyorsun?" Temel de, "Ula uşağım ben de buraya idrar tahlili yaptırmaya geldim." demiş. Kızının hamile olduğunu öğrenen anne haykırır. "Kimden peydahladın söyle." Kız bir telefon açar. Bir süre sonra evin kapısına bir Ferrari yanaşır. İçinden yakışıklı, uzun boylu bir delikanlı iner ve durumu anlatır. "Efendim, ben konumum gereği kızınızla evlenemem. Ama çocuk kız doğarsa 1 milyon dolarlık hesap ve triplex villa, erkek doğarsa 10 milyon dolarlık hesap, bir fabrika, bir de villa. Ama düşük yaparsa..." Tam o sırada kızın babası lafa girer. "Düşük yaparsa bir daha dene evladım." Ege köylerinde adamın biri müftüye gitmiş. "Yahu, hakikaten biz cennete gittiğimizde huri alacak mıyız?" demiş. Müftü, "Namazını kılar, orucunu tutar, zekatını verirsen 4 huriyi alacaksın elbette." demiş. Adamın derdi başka. "Peki benim hanım cennete gidince ne olacak?" demiş. Müftü cevap vermiş. "Ona da 4 nuri ilman düşer." Adam şaşkın. "Ne yani? Eşit haklara mı sahip olacaklar?" demiş. Müftü başını sallayarak onaylamış. "Evet, hayatta değilse bile Allah katında, yani ahirette kadın erkek eşittir, ayet bile var." demiş. Adam kös kös evine dönmüş. Bakmış karısı namaz kılıyor. Basmış tekmeyi. "Ne namazı bu len? Ha, ne namazı? Orospu mu oluvecem başıma?"
Temel komadadır. Yanında ise karısı. Temel'in gözleri nemli, kısık sesiyle karısına doğru bakar ve konuşmaya başlar. İlk işten kovulduğum zaman yanımda idin. İflas ettiğim gün oradaydın. Vurulduğum zaman ilk gözümü açtığımda seni gördüm. Trafik kazası geçirdiğimde hastanede hep başucumdaydın. Karısı, takdir edilmenin mutluluğunda tabii. Şimdi komadayım, yine başucumdasın. Sonunda anladım ama çok geç oldu. Yahu sen ne uğursuz karısın. Temel 90 yaşına gelmiş, Fadime de 80 yaşında. Bir gün Temel'in aklına düşüyor, diyor ki, Fadime, hadi işi bitirelim. Fadime diyor ki, Kemal, ben 30 sene olmuş yapmamışım, masayı unuttu. Temel diyor, hadi yapalım. Yapıyor bunlar. Ondan sonra bitiyor. Temel titremeye başlıyor. Fadime diyor ki, Kemal ne oldu sana? Temel de diyor ki, gidi Fadime bilmiyorum, ya gidiyorum, ya geliyorum.